Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tanıtımını ve özelliklerini anlatacak olduğumuz ürünümüz Arçelik 3283 inox paslanmaz çelik çaycının tanıtımını ve özelliklerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi bir yakınımız bizlerden bir çaycı almamızı talep etti. Biz de bunun neticesinde yapmış olduğumuz araştırmalarla beraber Arçelik 3283 çaycıyı tercih ettik. Bu çaycıyı niçin tercih ettik? Artıları neler, eksileri neler? Diğer markaları niçin tercih etmedik? Bunları detaylı bir şekilde kendi yapmış olduğumuz analizlere göre sizlere aktarmaya çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi Arçelik çaycımız bu şekilde kutunun içerisinde geliyor. Bu kutunun en büyük özelliği %100 dönüştürülmüş veyahut da dönüştürülebilir olan kartonlardan elde edilen bir kutu yapmışlar. Doğaya saygı olması, doğayı korumak adına bu şekilde bir üretim gerçekleştirmişler. Şimdi çaycımızın kutusunu açtığımız zaman içerisinden çıkan öncelikle malzemelerimize bakalım. İçerisinden bir adet garanti belgesi, aynı zamanda kullanma kılavuzu çıkıyor. Bir adet demliğimiz çıkıyor. Demliğimizin ve aynı zamanda su kaynatma kettle'ımızın kapağı çıkıyor. Su kaynatacak olduğumuz alt kettle'ımız çıkıyor. Ve kaynatma işlemini yapacak olduğumuz alt tabanlığımız bu şekilde kutunun içerisinden çıkan malzemelerimiz. Hepsi görmüş olduğunuz gibi ayrı ayrı bu şekilde naylonla paketlenmiş halde geliyor. Şimdi bu ürünlerimizi çıkartalım buraya güzelce. Çaycımızın tüm malzemeleri bu şekilde görmüş olduğunuz gibi demliğimizin içerisine çayımızı koyacak olduğumuz iç demliğimiz, kapağımız, su kaynatacak olduğumuz kettle'ımız ve kaynatma işlemini yapacak olduğumuz taban kısmı. Şimdi buradaki bu kettle'ın birinci özelliği inox olması. Yani inox nedir diyecek olursanız gerçek paslanmaz çelik. Buradaki hem demliğimiz hem iç taraftaki süzeyimiz aynı zamanda kettle'ımız paslanmaz çelikten üretilmiş dostlarım. Çaycıda aramış olduğumuz birinci ve en temel özellik paslanmaz çelik olmasıydı. Bu özelliklerimizi karşılıyor. Şimdi şuradaki şu süzeyimizi gördüğünüz zaman çayımızı koyacak olduğumuz süzeyimizi elimize aldığımız zaman biraz kuvvet uyguluyoruz. Çok dandik bir demlik değil. Orta kalitede gayet güzel, şöyle baktığımız zaman parlak bir rengi olan güzel bir demlik olarak gözüküyor. Çayımızı koyacak olduğumuz süzemizin bu şekilde bir tane kulpu mevcut. Bu kulp yardımıyla şu şekilde demliğimizin içerisine koyup çıkartma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bu şekilde bir tane kapağımız var. Bu kapağımız hem demliğimize oturtabiliyoruz hem de buradaki bu kettle'ı sadece su kaynatma aracı olarak kullanacağımızda bu kapağımızı kullanabiliyoruz. Bu kapağımızda dikkat etmemiz gereken nokta, bakın şuradaki hava alacak olan kısımla süzeyin burasına gelecek olan kısım denk gelmesi gerekiyor. Bu şekilde denk geldikten sonra kuvvet uyguluyoruz. Çıt diye oturuyor. Şimdi kapağımızı çekelim dediğimiz zaman ciddi manada bir kuvvet uygulamamız gerekiyor. Yani şöyle göstereyim sizlere, bakın şu şekilde aldığımızda çok rahat bir şekilde kapağımız duruyor. Bu da emniyet açısından buradaki yük bindiği zaman, demlikteki çayımız buraya kapağa geldiği zaman kapağın dışarıya çıkmaması için yapılan bir önlem. Bu şekilde ciddi manada kuvvet uygulamamız gerekiyor. Şimdi gelelim, bu demliğimizin kapasitesi 700 milim. Kettle'ımızın, su kaynatma kettle'ımızın kapasitesi 1.7 litre. Toplamda bu şekilde malzemelerimizi koyduğumuz zaman kettle'ımızın toplam ağırlığı 1850 gram. Hatta şu şekilde aldığımız zaman gerçekten kaliteli. Şöyle aldığınız zaman ağır bir hissiyat veriyor, kaliteli bir hissiyat veriyor. Yani benim malzemelerim güzel üretilmiş, kaliteli bir malzeme hissiyatı veriyor bizlere. Kettle'ımızın şekline ve görüntüsüne baktığımız zaman albenisi yüksek, ergonomik bir tasarıma sahip olduğunu sizler de videodan görebiliyorsunuzdur umarım. Şimdi kaynatma kettle'ımızın üzerinde yer alan tuşlarını söyleyelim sizlere. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane tuşumuz var kırmızı renkte. Şuradaki şu buhar gibi olan tuşumuza bastığımız zaman kaynatma işlemini gerçekleştiriyor kettle'ımız. Kaynatma işlemi değil de suyu sıcak tutmak istediğimiz zaman da buraya geldiği zaman buradaki bu görmüş olduğunuz işarette suyumuzu sıcak tutuyor. Aynı zamanda kettle'ımız ile suyumuzu kaynattığımız zaman bu şekilde su kaynadıktan sonra otomatik olarak suyumuzu sıcak tutma özelliğine kendisi geliyor. Bizim herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Alt kısımda yer alan tuşumuz ise açma kapatma tuşu. Aşağı tarafa bastıktan sonra buradaki kettle'ımızı aktif hale getiriyoruz. Buradaki alt kısımdan aktif hale getirdikten sonra buradaki tuşumuza bastığımız zaman işlemler gerçekleşiyor. Bu altta yer alan tuşumuz kapalı olduğu zaman buradan herhangi bir kaynatma veyahut da sıcak tutma özelliğini aktif hale getiremiyoruz. Alt kısımda yer alan tuşun kesinlikle açık halde olması gerekiyor. Kettle'ımızın şu bölgesinde ise su seviyesini gösteren göstergemiz var. Toplamda 0.5'ten başlayıp 1.7 litreye kadar bu şekilde suyumuzu koyabiliyoruz.
Minimumu yazan kısmın altında su koyma işlemini gerçekleştirmiyoruz. Kettle'ımızda yanmalar, sıkıntılar meydana gelebiliyor. Kettle'ımızın ısıtıcı alt tabanı ise bu şekilde açıyoruz. Buradaki bu görmüş olduğunuz kablo standart uzunlukta, çok aşırı bir uzunluk beklemeyin bu kablodan. Alt kısmında dikkat etmemiz gereken nokta, şu kısma olabildiğince su değdirmemeye çalışacağız. Bu kısma su değdiği zaman buradaki ısıtma işleminde sıkıntılar meydana gelebiliyor. Bunun neticesinde ısıtma işlemi gerçekleşmiyor ve ürünümüz bozulabiliyor. Bu kısma özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda ısıtıcımızın alt kısmında görmüş olduğunuz gibi 3 tane plastik noktalarımız var. Bu noktalar sayesinde alt kısmın kaymasını engelliyor. Bu şekilde tabana yapışarak kettle'ımızın sağa sola kaymasını engellemiş oluyoruz. Bu kısımda buradaki kablomuzu sarabilecek olduğumuz bir yer yapılmış. Ancak çok fazla aktif bir şekilde kullanamadık. Yapmış olduğumuz deneylerde çok kullanışlı olduğunu sizlere ifade edemem. Kettle'ımızın burada görmüş olduğunuz gibi ışık göstergesi mevcut. Burada kaynatma tuşuna bastığımız zaman burası kırmızı olarak yanıyor. Kaynama işlemi gerçekleştikten sonra yeşil oluyor. Yeşilde de suyu sıcak tutma özelliğinin aktif olduğunu bizlere gösteriyor. Buradaki göstergeden de suyun hangi durumda olduğunu tespit etme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bu ısı ısıtıcı olan bölgemizi kettle'ımıza koyduğumuz zaman 360 derece dönebilme özelliğine sahip. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu şekilde rahat bir şekilde döndürerek istediğimiz pozisyonda kettle'ımızı alarak işlemimizi gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi gelelim hepimizin karşılaştığı sık sık ortaya çıkan durum, sularımızın kireçli olması. Sularımızın kireçli olması neticesinde kettle'da oluşan kireçler. Bu kireçlenme Arçelik'te olsa oluyor, başka bir markada olsa, ABC markası da olsa sıkıntı yok. Kireçlenme meydana geliyor çünkü bizim kullanmış olduğumuz sularımızda ciddi manada kireç var. Özellikle bizim bulunduğumuz bölge için söylüyorum. Çok ciddi manada kireçlenme var. Bundan dolayı kettle'larda kireçlenme işlemi mutlaka ama mutlaka meydana gelecek. Bu kireçlenme işlemi geldiğinde bunu çok fazla sallamazsak, çok fazla umursamazsak bir müddet sonra kettle'ımız çalışmaya dahi bilir. O yüzden bu kireçlenme işlemi meydana geldiğinde hem çayımızın kalitesini bozmaması için hem kettle'ımızın sağlığını korumak için bu kireç ile doğal yollarla mücadele etmemiz gerekiyor. Peki burada nasıl bir mücadele sergileyeceğiz? Burada suyumuzun içerisine bir fincan beyaz sirke koyup bu şekilde kaynatabiliriz. Veyahut da kaynatmış olduğumuz suyun üzerine koyup bu şekilde yarım saat dinlendirdiğimiz zaman yine aynı şekilde kireç çözebiliriz. Veyahut da bunun yerine yine aynı şekilde kettle'ımızın içerisine 2 yemek kaşığı limon tuzu ekleyerek suyumuzu kaynatabiliriz. Veyahut da suyumuz kaynadıktan sonra ekleyip bu şekilde yine beklettiğimiz zaman kireçlerimizi çok rahat bir şekilde çözme işlemini gerçekleştireceğiz. Kireçlenme işlemi genel itibariyle şu ana kadar kullanmış olduğumuz tüm kettle'larda meydana geliyor. O yüzden bunun bir önlemesi yok. Bunun tek bir önlenebilir tarafı var. Arıtılmış su kullanırsanız, yani kireçsiz su kullanırsanız kireçlenme işlemi meydana gelmiyor. Ama arıtma suyu kullanmazsanız kesinlikle ama kesinlikle kireçlenme işlemi olacak. Onun da çözümünü bu şekilde sağlayacağız. Ancak burada kesinlikle kireç çözücü veyahut da kimyasal maddelerle kendi kettle'ımızın içerisinde uygulama yapmayalım. Sağlığımıza özen gösterelim. Burada son olarak akıllara şu soru gelebilir. Süzeyimizi koyduğumuz zaman bu şekilde sağa sola, bakın görüyorsunuz. Bu şekilde sağa sola gidip tıngır mıngır ses çıkaracak mı? Bu da benim hoşuma gitmez, canımı sıkıyor diye düşünebilirsiniz. Aynı şeyi bizler de düşündük. Onu da Arçelik şu şekilde çözümlemiş. Buradaki süzeyikle kapağın gelmiş olduğu kısım tam olacak şekilde oturuyor. Bakın sizlere şu şekilde göstereyim. Bu şekilde tam oturuyor. Sağa sola süzeyin demlik içerisinde hareket etmesini engellemiş oluyor. Bunu da dipnot olarak sizlere bildirmiş olalım. Şimdi gelelim sizlerle testimize geçelim. 1.7 litrelik suyu kettle'ımız kaç dakikada kaynatıyor? Önce bunun testini yapalım. Aynı zamanda buradaki tuşların nasıl işlediğini sizlere göstermiş olalım. Bu şekilde işlemlerimize başlayalım. Son olarak kettle'ımızın bir diğer özelliği ise gücünün 1650 watt olması. 1650 wattlık 3283 inox Arçelik çaycımız ile şimdi su kaynatma işlemine başlıyoruz. Kettle'ımızı 1.7 litre maksimum seviyesine kadar su ile doldurma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi sizlere göstermiş olduğumuz gibi ilk olarak alt kısımdan açma kapatma tuşumuzu aşağı doğru açıyoruz. Ardından kaynatma tuşuna basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ışığımız kırmızıya döndü.
Eğer ki su ısıtıcıyı alırsak da ışığımız yine görmüş olduğunuz gibi yeşile dönüyor. Şimdi kaynatma işlemine başlıyoruz. Şu anda saatimiz 10'u 13 geçiyor. Bakalım 1.7 litrelik suyu kaç dakikada kaynatacak. Çaycımızın üst demlik kısmını da yerleştirdik. Şu anda bekleme işlemine başlıyoruz. Saatimiz şu anda 18 geçiyor. Yaklaşık 5 dakikada 1.7 litre olan suyumuzu çaycımız demleme işlemini gerçekleştirdi. Demledikten sonra kendisi otomatik olarak tık diye attı. Hemen suyu sıcak tutma özelliğine geldi. Alt taraftaki ışığımızı görüyorsunuz, yeşil oldu. Biz suyu sıcak tutmasın diye kapatmak istersek şu düğmemizi yukarıya doğru bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi kettle'ımızı tamamen kapatmış duruma getirmiş bulunuyoruz bu şekilde. 1.7 litrelik suyu 5 dakikada kaynatması bence gayet makul gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gerekli testleri de, gerekli incelemeyi de yaptık. Şimdi son aşamaya gelelim. Niçin Arçelik'i tercih ettik? Arçelik'te olup da diğer markalarda olmayan özellik neydi? Bunu almamızın sebebi neler? Bunları da aktaralım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Bizim burada Arçelik'i tercih etmemizin en temel sebebi satış sonrası hizmetlerde performansının çok kuvvetli olması, müşteri hizmetleriyle irtibata geçtiğimizde gerçekten pozitif bir şekilde yardımcı olunmasından dolayı, aynı zamanda bir ürünün 2 yıl bittikten sonra sizlerin de bildiği gibi garantisi bitiyor. Ve bu şekilde yedek parça bulmada sıkıntı oluyor, ancak Arçelik'te genel itibariyle yedek parça bulunuyor, ustası bulunuyor. Yedek parçaya geçtim, ustası bulunabiliyor. O yüzden birinci tercihimizin Arçelik olmasının sebebi buydu. İkincisi, demliği niçin cam tercih etmedik? Normalde bunun cam olan versiyonları çok fazla satılıyor. Ancak bizim buradaki yapmış olduğumuz incelemede ve edinmiş olduğumuz bilgilerde onun normal cam olmadığı, Mika tarzı sert cam olduğu, sert plastikten üretilen bir cam olduğunu yorumları vardı. Aynı zamanda bununla alakalı bir müddet sonra kırılmaların meydana geldiği, hatta bazı tatların meydana geldiğine tarzından yorumlar olduğu için, o yüzden biz bu şekilde üstü cam olanı tercih etmedik, üstü çelik olanı tercih ettik. Aynı zamanda burada dikkat ettiğimiz ve çoğu kişinin dikkat etmediği, sonradan keşke böyle olsaydı demiş olduğu bir özellik var. Buradaki çayımızı demleyecek olduğumuz süzeyimizin demliğimizin alt kısmına değmesi. Bakın videoda sizlere göstermek istiyorum. Buradaki bu süzeyimiz demliğin alt kısmına kadar tamamen oturuyor. Peki bunun ne artısı ne eksisi var? Buradaki bu demlik tamamen oturmadığı zaman, havada kaldığı zaman belli bir seviyenin altında, yani az olarak ifade edebilecek olduğumuz seviyede çay demleyemiyorsunuz. Çünkü su çaya yetişmiyor. Demlik kısmına, süzek kısmına yetişmiyor. Bu şekilde daha fazla çay demlemek zorunda kalıyorsunuz. Bu şekilde olduğu zaman da hem israf oluyor hem de boş yere çay demliyorsunuz. Ancak bu şekilde çay süzeği demliğin içerisine sıfır temas ettiği zaman istediğiniz oran ve orantıda çay demleme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradaki bu özellikle bizim tercih etmemizin bir sebebi oldu. Aynı zamanda koruma özelliğinin olması, kaynatma işlemini yaptıktan sonra otomatik olarak kendisini su ısıtıcı özelliğine alması da diğer bir sebep, faktör oldu bizim için. Son olarak şuradaki bu görmüş olduğunuz kapak, normalde bazı kettle'larda buradaki üst demliğe uyuyor ancak bu kısma uymuyor. Şimdi biz bunu istediğimiz zaman kettle olarak kullanabiliyoruz. İstediğimiz zaman çaycı olarak kullanabiliyoruz. Bizim bu şekilde bir kapak olması, bu şekilde hem demliğimize hem de kettle'ımıza uyan bir kapak olması gerekiyordu. Bu özelliğinde olması diğer bir tercih faktörü oldu bizim için. Ve aynı zamanda bu ürünü kullanan kişilerle yapmış olduğumuz görüşmelerde hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını, gayet başarılı sonuç aldıklarını, sadece 2,5-3 yılın ardından birkaç problem meydana geldiğini, onu da kullanıma bağlı olarak meydana geldiğini ifade ettiler. Bu da diğer bir faktör oldu bizler için. Ancak burada peki bu çaycının hiç mi eksi bir tarafı yok? Hiç mi kötü bir tarafı yok? Elbette eksi bir tarafı var. O da ne diyecek olursanız, buradaki ilk su kaynatma işlemini gerçekleştirdikten sonra kettle'ın dip kısmını sizlere videodan göstermek istiyorum. Şu anda da umarım kameradan belli oluyordur. Bakın şuradaki dip kısmında oluşan lekeleri görüyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz lekeler birinci su kaynatma işleminden sonra meydana geldi. Yani biz burada 100 defa 1 yıldır 2 yıldır bu kettle'ı kullanmıyoruz. İlk defa su kaynattık. Ardından dip kısmında oluşan bu lekeyi görüyorsunuz. Bunu da birkaç yorumda görmüştük. Acaba dedik hani o alan kişiye özel istisna bir sıkıntı mı olmuş diye düşündük. Ancak biz de aynı problemle karşılaştık. Yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Şu an için yok. Servise gönderebiliriz. Belki ilerleyen durumlarda, ilerleyen zamanlarda gönderebiliriz. Ancak şu anda bu şekilde bir müddet kullanma işlemini gerçekleştireceğiz.
Bakalım bunun sebebi nedir ne değildir net bir şekilde öğrenirsek onu da sizlere anlatmaya çalışacağız. Aynı zamanda bu video belki 1 yıl sonra, belki 2 yıl sonra, belki de 5 yıl sonra bu videoyu izleyenler olacaktır. Yorum kısmına yazarsanız hala memnun musunuz, kullanıyor musunuz, yaşamış olduğunuz sıkıntılar neler diye yazarsanız biz de yaşamış olduğumuz bir sıkıntı varsa nasıl bir sıkıntı yaşadık, nasıl bir çözüm ürettik bunu sizlere yorum kısmında anlatmaya, yaşamış olduğumuz artı ve eksi yönleri tekrardan sizlere canlı canlı ifade etmeye çalışacağız. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Şu an için bu Arçelik Inox 3282 çaycımızın özellikleri bu şekildeydi. Artıları ve eksileri bizim kendi yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde çıkan artıları ve eksileri bu şekildeydi. Bu sebeplerden dolayı biz Arçelik'i tercih ettik. Aynı zamanda da bir indirime denk geldik. Bu almış olduğumuz çaycının bizim almış olduğumuz fiyat 1650 TL. Normalde piyasadaki en düşük fiyat 1800-1850 bandındaydı. 1650 TL gibi uygun bir indirimin de denk gelmesiyle beraber bu çaycımızı tercih etmiş olduk. Şu an bildiğim kadarıyla güncel fiyatı 1800 ile 2000 TL arasında değişiyor, gidip geliyor. Bu şekilde bir fiyatı da mevcut. Bakalım uzun dönemde, uzun kullanımda nelerle karşılaşacağız? Bizi mahcup edecek mi, etmeyecek mi? Onu da inşallah sizlerle buluşturmaya, sizlere anlatmaya çalışacağız. Umarım faydalı bir tanıtım videosu olmuştur. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.